Efendim herkese merhabalar. Benim için 4. kez ama sizinle beraber 2. kez Kapadokya'ya geldik. Burası bana göre masalsı bir yer. Neden böyle diyorum? Yüzyıllar önce yanardağlardan püsküren lavlar aşınarak, soğuyarak bir şekilde bu peri bacası dediğimiz şekilleri oluşturmuşlar. Demek ki o zamanki insanlar için de burası masalsıydı ki buraları perilerin yaptığını düşünmüşlerdi. Türkiye'de doğal güzellik neresi var derseniz benim için ilk başta Kapadokya geliyor. Burada 4 günümüzü geçireceğiz. Size hem burada yenilecek çok güzel yerleri hem de Kapadokya bölgesinde gezmeniz gereken yerleri göstereceğim. Hadi başlayalım, buyurun. Bu geziye kuzenler ve çocuklarla beraber geldik. 2024 yılında burada kapatacağız. İlk durağımız Göremen Açık Hava Müzesi. Müze kartı olanlar bedavaca buraya girebiliyorlar. Hadi buyurun. Şimdi Kapadokya bölgesindeki bu doğal oluşumlar tabii ki yumuşak kaya tabakasından ortaya çıkıyor. Yüzyıllar önce de insanlar bu yumuşak kaya tabakasını sadece bakmakla yetinmemişler. Zamanla onların içlerini oyarak içini bir çeşit barınma, kilise, manastır haline getirmişler. Şu an bulunduğumuz yer de 3. yüzyıldan sonra başlayıp Hristiyanlık için önemli bir dini merkez haline gelmiş. Burada manastır hayatının ilk başladığı nokta olmuş ve içinde çeşitli kiliseler var. Müze kartla girdikten sonra teker teker bu mağara oluşumlarının içindeki kiliseleri gezebiliyoruz. Biz kızlarımızla beraber bunları şimdi gezelim. Sizlere de beraber gösterelim. Arkamda Karanlık Kilise var. Burası bu bölgede müze kartla girdikten sonra ücret ödeyeceğiniz tek yer. O eski freskleri hala çok net bir şekilde, renkleri solmamış bir şekilde duruyor. Bunun sebebinin de içeride küçücük bir pencere olduğundan, içeri fazla ışık girmemesinden ve o yüzden de solmamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Zaten bu yüzden de içeri çok fazla ziyaretçi almamak adına da içeriği bir ücretli hale getirmişler. Biz buraya Defne'yle daha küçük yaştayken de gelmiştik. O zaman kiliselerin içinde görevliler vardı ve içeriye belli sayıda insan alıyorlardı. Bu kiliselerin en azından insan etkilerinden korunması amacıyla burada bir görevli olmasında fayda var. Biz otelde böyle bunun gibi bir mağaranın içinde kalacağız. Galiba böyle boyu da çok uzun olmayacak ama. Akşama gidelim, oraya da gösteririz size. Açık Hava Müzesi'nden 5 dakika mesafede Güvercinlik Vadisi'ne geldik. Burası da peri bacalarının tam diplerinden. Güvercinler uçuyor. Peri bacalarının tam diplerinden görebileceğimiz bir yer ve çok güzel bir vadidir. Arkamda görüyorsunuz. Şimdi onların aşağısına kadar ineceğiz. Bu soğuk havada bir yürüyüş yapacağız. Vadi yürüyüşleri burada en güzel yapacağınız şey gerçekten. Biz de buraya birkaç kere gelmiştik. Seviyorum burayı. Arka tarafta kayaların içindeki küçük delikler güvercin yuvalarıydı. Zamanında bu bölgedeki insanlar güvercinleri yetiştiriyorlardı. Yumurtalarını fresklerde kullanıyorlardı. Gübrelerini de buradaki üzüm bağlarında kullanıyorlardı. Her mevsime ayrı güzel gerçekten. Geçen sefer geldiğimizde ayva toplamıştık. Şimdi de doğal bir güzelliği var tam kış ayının.
Ürgüp'teki otelimize geldik. Has Cave Konak isminde çok güzel bir taş konak. Ahşap ağırlıklı eski bir Osmanlı evi aslında. Farklı büyüklüklerde odaları var. İlk intibamız çok güzel. Sediri var. Bu odanın ismi Sedirli Oda. Otel sonrası görüşümü de sizle paylaşırım. Bugün güzel yorulduk, yürüdük. Otelde de birazcık dinlendikten sonra Ürgüp'ün hemen merkezinde Apetito Restorant'a geldik. Buranın nevi şahsına münhasır lezzeti bildiğiniz gibi testi kebabı. Testimizi güzel bir kırdık. Ondan sonra da güvecin içinde tahmin ettiğim gibi çok lezzetli. Mekanı da ben sevdim. Hem nezih hem temiz bir yer. Biz burada birinci günü bitirelim. İkinci gün kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar ikinci günden merhaba. Kapadokya'da, Ürgüp'te sabah kahvaltımızı otelimizde güzelce yaptık. Zaten dünün yorgunluğu vardı. Bugün çok güzel yürüyüş vadilerinde yürüyeceğiz ve Ihlara Vadisi'ne geldik. 1,5 saatlik bir mesafesi var Ürgüp tarafına. Kapadokya bölgesinde size söylediğim şey neydi? Her zaman keyfi olarak gezeceksiniz, yürüyüş yapacaksınız. Ihlara Vadisi de bunun en güzel örneklerinden birisi. Hasan Dağı'ndan püsküren lavların milyonlarca yıl içinde eriyerek Melendis Çayı ile beraber oluşturduğu bir vadi burası. Arkamda gördüğünüz gibi 200 metreye kadar derinliği var ve 18 kilometre gidiyor bu vadi. Ama buranın en önemli özelliklerinden birisi şu: geçmiş zamanda içerisinde yaşamın olduğu, aşağıda kiliseler var göreceğiz, yaşamın olduğu en büyük vadilerden birisi burası. Bir diğer en önemli özelliği de şu anda mevsimi değil ama yukarısında karasal iklim olmasına rağmen aşağıda yemyeşil ağaçlar, meyveler, hatta Antep fıstığı bile yetişiyormuş burada. Merdivenlerden aşağı inerken de aşağıdaki çayın sesi gelmeye başlıyor. Böyle dingin bir şekilde burada biz yürüyüşümüze başlayalım. Çoluk çocuk beraber temiz havanın da etkisiyle Kapadokya'nın keyfini ikinci günde çıkarmaya başlayalım. Hadi gelin. Hava gerçekten çok güzel. Şimdi şöyle düşünün. İnzivaya çekilmek istiyorsunuz. Kendinizi dine adamak istiyorsunuz. Burası biçilmiş kaftan olabilir. Sessizlik, sadece derinin şırıltısı var burada. O yüzden de buradaki kaya yerleşimlerinde birçok kilise yapılmış zamanında. O zamanki keşişler, rahipler buralarda dinlerini devam ettirmişler. Bugün de biz kızlarımızla beraber geziyoruz. Çünkü onların da çok hoşuna gitti. Biraz da acıktılar tabii ki ve simitlerini, poğaçalarını yiyip devam ediyorlar. Bu bölgeye geldiğinizde mutlaka uğramanızı ben tavsiye ederim. Yaklaşık 1,5 saat boyunca ileriye doğru gittik ve tekrar geri döndük. Ihlara Vadisi'ndeki yürüyüşümüzü yavaş yavaş sonlandıralım. Size çok güzel bir tavsiyede bulunayım. Google Maps'te Ihlara Vadisi girişi yazarsanız vadinin ortasından bir giriş veriyor. Ve o girişte de yaklaşık 350-400 basamakla vadiye inebiliyorsunuz. Eğer bir nolu girişten girerseniz birkaç basamakta kendinizi vadide buluyorsunuz. O girişin özelliği yok mu? Var tabii. Orada da kiliseler var. Ve biraz ilerisinde Belisırma köyü var. Orada böyle gözlemeciler, ufak aperatif bir şeyler yiyebileceğiniz yerler var ama bu bölge çok daha sakin, derenin kenarında, güzel tabiatın sesini dinleyerek geçirebileceğiniz bir yer. Biz çok keyif aldık. Şimdi buradan dönüyoruz. Kaymaklı yeraltı şehirlerine gideceğim. Size orayı da göstermek istiyorum. Hadi buyurun. Yolculuktan da bahsedeyim size. Biz arkamızdaki gibi 9 kişilik bir minibüs kiraladık. Bu şekilde hep beraber gezebiliyoruz tek bir araçla beraber. Çok da keyifli oluyor. Kayseri'den kiralayıp bu tarafa doğru geldik. Tavsiye ederim.
ne görmüştük kilise mağaralarda? Bu bölgenin toprakları sayesinde insanlar buraları kazıyorlar ve mağaralar, kiliseler, evler yapıyorlardı. Şu an bulunduğumuz yerde de bu zemin özelliklerinden dolayı M.Ö. 3000'lere kadar insanlar toprağın altına inmişler. Hititlere kadar uzanıyor bu mevzu. Kaymaklı yeraltı şehri, Derinkuyu yeraltı şehri gibi bu bölgede birçok yeraltı şehri var. Toprağı kazıyorlar, sığınak amaçlı, barınma amaçlı aşağıda kat kat şehirler oluşturuyorlar. İlk katlarda mesela ahırlar göreceğiz. Ondan sonra aşağılara indiğinizde şaraphaneler, yaşam mekanları, kiliseler, yemekhaneler gibi büyük bir grubun aşağıda bir şehir oluşturmasını göreceğiz. Tabii ki kapalı ortamdan hoşlanmayanlar, klostrofobisi olanlara çok fazla önerilmiyor. Çünkü koridorlar çok dar ve aşağı indiğinizde bazı yerlerde yükseklik artarken o koridor bölgelerinde eğilerek geçmemiz gerekiyor. Ben daha önce girmiştim. Size de göstermek için bir sefer daha girmek istedim. Müze kartla giriliyor ve UNESCO tarafından da Dünya Mirası listesine alınan bir yer. Gelin beraber içeri girelim. Kırmızı okları takip ediyorsunuz ve girdikten sonra geri dönmeniz birazcık zor. Çünkü tek kişinin eğilerek sığabileceği yerler buralar. Bunların bazı yerlerinde yemekhaneler var, şaraphaneler var, ahırlar var. Ekibi de kaybetmeden devam edeyim ben. Burada da havalandırma bacaları var ve hala temiz havayı buradan alabiliyorsunuz. İçeride açıkçası havalandırma ile ilgili bir sorun yok ama mekanın çok dar olması yüzünden koridorlarda basık ortam var. Koridorlara çıktıktan sonra galerileri çıkıyor, yani yaşanılan mekanlara çıkıyor. Oralar fena değil. Havalandırma aşağı kadar iniyor. Devam edelim. Kafayı vurmadan. Kafayı vurmadan. Bölgenin zemin özelliklerinden dolayı gördüğünüz kayaların içini kazıyorlar, toprağın altını kazıyorlar ve barınma, kilise gibi mekanlar oluşturuyorlar. Binlerce yıl sonra bile hala bölgede bu toprağın içi kazılıp bugünlerde mesela burada soğuk hava depoları kullanılıyor. Sebzeler, meyveler bu zeminin altında kolaylıkla açılan mağaralarda saklanabiliyor uzun zamanlar boyunca. Son olarak da akşam yemeğinde Göreme'ye geldik. Arkanın ışığını görüyorsunuz, çok keyifli. Göreme'de Seten Restoran var. Yer bulmak birazcık zor. Gelip belki bir müddet bekleyebilirsiniz ama çok nezih bir yer. Çok kaliteli yemekleri var. Göreme'ye geliyorsanız bence bir kez gelip deneyin şansınızı. Biz burayı da çok sevdik ve mutlaka da tavsiye ediyorum. İkinci günü burada bitirelim. Ondan sonra üçüncü gün Kapadokya kaldığı yerden devam etsin. Efendim 3. günden merhabalar. Bugün puslu, birazcık bulutlu bir havaya denk geldik ama otelde güzel bir kahvaltımızı yaptık, enerjimizi aldık ve bugünkü yürüyüş rotamıza başlıyoruz. Paşabağlar bölgesinden başlıyoruz. Ürgüp'e 15 dakika mesafede geldik buraya. Buradan sonra da Zelve'ye geçeceğiz. İkisi de aynı öğren yerinin içinde. Eskiden biz buraya direkt yaya olarak giriyorduk. Şimdi müze kartınızla girebiliyorsunuz. Çocuklar için de ücretsiz bilet alabiliyorsunuz burada. Paşabağların özelliği şu. Burada peri bacalarının üstündeki formları, benim kızlar da geldi. Onlarsız çekim yapmak zor. Onlar da istiyorlar. Paşabağların, peribacaların özelliği şu. Buradaki şapkalar çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Çünkü üzerleri bazalt olduğundan o üst tarafları aşınmamışlar ve uzun yıllar bugünkü halini korumuşlar. Biz ufak ufak yürüyüşümüze başlayalım. Kızlarımızla beraber, onlar da merak ediyorlar değil mi? Evet. Evet. Buraya kadar videoyu izlediyseniz muhtemelen beğenmişsinizdir. O zaman sizden ricam videoya bir beğen atarsanız, arkadaşlarınızla da paylaşırsanız
bu videodan başkaları da haberdar olur. Ve abone olun. Evet, 3. gün başlar. Hadi buyurun. Burayı gördüğümde benim aklıma sanki bir western filminin seti gibi geldi. Veya farklı bir gezegendesiniz. Gerçekten masalsı bir oluşum demiştim ya ilk gün. Hakikaten öyle. Günlük hayatta görmediğimiz şekiller. O yüzden ilk içeri girdiğinizde şöyle bir wow diyorsunuz. Ve bu oluşumların da milyonlarca yıl içinde oluştuğunu bilmek gerçekten hayranlık verici. Oh, nefes nefese kaldık. Paşa Bağlar'ın en tepesine çıktık. Çok farklı bir yeryüzü şekli var burada. Bir tarafta uçları sivri olan peri bacaları var. Bir yerden sonra da toprak yumuşuyor ve böyle pamuksu bir yüzeyle yukarı doğru çıkıyorsunuz. Herkes buraya çıkmak istiyor. Biraz tehlikeli ama manzara gerçekten güzel. O en üst seviyeyi hissedebiliyorsunuz. Sanki eskiden burası doluydu ve ondan sonra aşağıya kadar erimiş gibi. Nasıl, Paşa Bağları beğendiniz mi? Biz çok beğendik gerçekten. Çok değişik formlar vardı. Oradan 1-2 kilometre mesafede Zelve Vadisi Ören yerine geldik. Yine müze kartla girilebilen bir yer burası da ve bayağı da büyük bir yer açıkçası. Burada 9. ve 11. yüzyıllarda yapılan kiliseler var. Türklerin Anadolu'ya girmesinden sonra da burası barınma amaçlı, konut amaçlı olarak kullanılmış. Ama daha sonradan da böyle bir kaya buraya düşmüş ve birkaç kişinin ölümünden sonra buradaki konut yerleşimleri buradan alınmışlar. 65'lerden sonra da artık bir açık hava müzesi haline getirilmiş. Burada 1-2 saatinizi çok rahatlıkla geçirebilirsiniz. Bir taraftan çıkılabilen bir rotası var. Daha sonra da bir ring yaparak aşağı iniliyor. İçeride kilise olarak kullanılan mağaralar var. Bizim çocuklar çıktı. Daha fazla geç kalmadan hadi buyurun beraber gidelim. Burası da köy meydanı. Arkada camisi var. Caminin mihrap kısmı mağaranın içine doğru oyularak şekillendirilmiş. Ön tarafta da kare bir minaresi var. Muhtemelen eskiden de kilise olarak kullanılmıştı. Şu an girilemeyen yerde köyün meydanı. Geldik Avanos'a. Yürüyüş Vadisi'ndeki yürüyüşlerimiz bitti sonunda. Şimdi birazcık da Avanos'un içini gezelim. Avanos'u biliyorsunuz çanak çömleğiyle ünlü bir yer. Burada Hititlere kadar bu meslek yapılmış durumda. Bunun sebebi de aslında Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak Avanos'un içinden geçiyor. Ve Kızılırmak'ın yatakları kirli bir topraktan oluşuyor ve kırmızı bir topraktan oluşuyor. Zaten anlayacağınız gibi Kızılırmak'a da ismini veren bu topraklardan geliyor. Etrafta birçok çanak çömlek atölyesi görebilirsiniz. İçlerinden bir tanesine gireriz. Hem çocuklar belki çanak çömlek yapmayı denerler. Çeşitli ürünler alabiliriz orada. Şimdi Avanos'a gelince tabii ki mutlaka bir çanak çömlek yapmamız gerekiyor demiştik. Defne ve Ada da ilk başta çömlek yapımına katılmak istediler. Atölyenin başına geçti de Defne. Önlüğünü de giydi. Bakalım neler çıkartacak.
Dostlar, Kapadokya'da 4. günden 2025 yılının da ilk gününden herkese merhaba. Biz dün gece 2024'ü geride bıraktık. Bu sebeple de yeni yılda herkese sağlık, mutluluk ve bol seyahat diliyorum. Biz bugün yürüyüş vadilerinden yine devam ediyoruz. Dediğim gibi Kapadokya'da her zaman keyifli yürüyüş vadileri var. Onları sırayla size göstermeye çalıştım. Şimdi de Bağlıdere Vadisi'nin üzerindeyiz. Buraya Aşk Vadisi deniyor. Burayı panoramik olarak görebileceğiniz bir yer burası. Önce bir panoramik bu vadiyi görmek istedik. Burası biraz da şenlikli bir alan. Develer var, ATV'ler var, insanlar fotoğraf çektiriyorlar. Ondan sonra da arkamızdaki vadinin aşağısına inip orada yürüyüş yapmayı planlıyoruz. Yılın ilk gününde hava neyse ki çok güzel oldu. Güneş, bulutlar kendini gösterdi. 2025 yılının ilk gününde ilk gezimiz başlasın. Yukarıda fotoğrafları çektik ve şimdi vadinin altına doğru indik. Bağlıdere Vadisi'ndeki yürüyüşümüze başladık. Her şey çok Güzel. güzel. Havamız güzel. İnsanlar güzel. Çocuklar mutlu. Daha ne isteriz? Yukarıda fotoğraf çekiyorsanız genelde tur otobüsleri kalabalık yukarıda fotoğraf çekiyorlar. Oradan aşağı inip bence vadi yürüyüşü de yapın. Burası çok fazla bilinmiyor ama çok keyifli bir patika. Gerçekten çok güzel. Ben burayı çok seviyorum. Burada çok daha değişik peri bacaları şekilleri var. Üstleri daha sivri bir şekilde altlara doğru incelmiş ve heykelsi bir formları var. Bölgeye geldiğinizde mutlaka Bağlıdere Vadisi'ne uğramanızı tavsiye ederim. Peki nasıl bulacaksınız? İşte Engin Rotalar'dan size bir destek daha. Ben gittiğim her yeri Google Maps'e kaydediyorum ve sizin için videonun açıklamalar kısmında da paylaşıyorum. Artık siz de kanala bir beğeni atarsanız, bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hadi gelin yürüyüşe devam edelim. Yürüyüşümüzü bitirirken aklıma geldi. Kapadokya'nın en önemli özelliklerinden birisini bu videoda size gösteremedim. Balonla seyahat tabii ki ama kış ayları olmasından dolayı rüzgarın etkisiyle balonlar 2-3 gündür kalkmadılar. Ama ilk videoda çok güzel balon görüntüleri almıştım. Onları size birazcık göstereyim. Balonlara binebiliyorsanız binin, binemiyorsanız da mutlaka sabah gün doğumunda kalkış yaptıkları noktaya uğrayın. Gerçekten masalsı bir şey. Ben her geldiğimde hayran kalıyorum. Ve geldik Kapadokya'daki son noktamıza, Mustafa Paşa Köyü'ne. Antik dönemde Sinesos ismiyle geçiyor ama M.Ö. 9. yüzyıldan beri Orta Çağ, Roma ve Cumhuriyet döneminde burada yaşayan varmış. Özellikle mübadele döneminde Makedonya'dan gelen göçmenler burada zengin bir kültür oluşturmuşlar ve arkamda gördüğünüz gibi taş evlerin, medreselerin, kiliselerin olduğu ve 200'e yakın tescilli eserin olduğu bir köy burası. Şimdi gelin bu köyün sokaklarında taş evleri beraberce görelim.
Evet ve geldik 4 günlük Kapadokya gezimizin sonuna. Biz açıkçası 4 günün nasıl geçtiğini anlamadık. Çok keyif aldık. Umarım seyrederken siz de keyif almışsınızdır. Dediğim gibi burası masalsı bir bölge ve burada yapılacak çok şey var. Kapadokya bölgesi özellikle peri bacalarının altındaki yürüyüş vadileriyle 3-4 gününüzü rahatlıkla geçirebileceğiniz bir bölge. Kesinlikle Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken dediğim bir bölge. O zaman son olarak bir sonraki videoda, bir sonraki gezide görüşmek üzere. Hoşça kalın.